Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere lezzetli bir pizza tarifiyle geldim. Evde bu kadar lezzetli pizza yaptığınızı gören herkes emin olun sizden tarifini isteyecek. Yapmasının kolaylığı ve ortaya çıkacak lezzetiyle tadanlardan da her zaman tam puan alacak. Hemen sizi daha fazla bekletmeden yapım aşamasına geçiyorum. Öncelikle 1 yemek kaşığı toz şeker ve 1 çay kaşığı kuru mayayı küçük bir kapta birleştiriyorum ve üzerine 100 ml sadece ılık su ilave edeceğim. Ve onu 10 dakika boyunca dinlenmeye bırakacağım. Bu şekilde bekletildiği zaman hamurun daha da güzel kabarmasını sağlıyor. Sadece birkaç kez karıştırmanız da yeterli olacaktır. Özellikle çocuklarınızın çok seveceği ve hatta yapınca çok sevineceği bu pizza tarifiyle dışarıdan almaya da son vereceksiniz. Kendi pizzalarınızı ellerinizle yapabileceksiniz. O an elinizin altında ne varsa sucuk, sosis, mantar gibi yani evinizde hangi malzeme bulunuyorsa inanın yapabilirsiniz. Sizi de hiç zorlamayacaktır. Mayam yeteri kadar kabardı. Şimdi unla birleştireceğim artık. 150 gram kadar un kullanacağım. Yarım çay kaşığı tuz da yeterli olacaktır. Ve az önce kabarttığım mayamı ilave edip bir güzel yoğuruyorum. Yoğurduktan sonra yaklaşık 1 saat kadar dinlenmeye bırakacağım. Yeterli olacaktır zaten. Çok yumuşak ya da çok katı bir hamur değil. Gerçekten çok orta kıvamda bir hamur. Zaten malzemeleri tam olarak uygularsanız eğer tam da bu şekli alacaktır. Ben öncelikle kabımın içerisine biraz zeytinyağı ilave ettim. Sıvı yağ da olabilir tabii, herhangi bir çiçek yağı. Yapışmasını engelleyeceğim. Üzerinde hava almayacak şekilde streç film kapattım. 1 saat onu orada bekletirken şimdi hemen üst malzemelerime geçiyorum. En çok yakışanlardan bir tanesi kesinlikle domates pizza. Domatessiz olmazsa olmaz bence. 3 adet orta boy domatesimi alıyorum ve kabuklarına çizikler atıyorum. Sonrasında bir kenarda zaten hazırlamıştım, sıcak suyum var. Sadece domatesleri 30 saniye kadar bekletmeniz yeterli olacak. Göreceksiniz ki çıkardıktan sonra hem kabukları çok kolay soyulacak hem de biraz pişmiş olacaklar. Göreceksiniz ki büyük küçük herkes pizzamızı çok sevecek. Mutlaka yapmanızı ben öneriyorum size. Hem de yumuşacık bir hamuru olacak. Hamurun üzerine dilediğiniz malzemeyi de yerleştirerek kahvaltı ve çay saatlerinizin keyfini daha da katlayabilirsiniz bu pizza sayesinde. Şimdi gördüğünüz gibi domateslerimi ben 4'e bölmüştüm. İçlerini çıkartıyorum, o çekirdekli kısımlarını, ve doğrayıcımın içerisine koyuyorum. Püre haline getirmeye başlıyorum. Bana göre yine pizzaya çok güzel tat veren lezzetlerden bir tanesi sarımsak. 3-4 diş iri diş sarımsak kullanıyorum ben. Onları da rendeliyorum öncelikle. Sonrasında yaklaşık 3 yemek kaşığı yağım var, sıvı yağım. Üzerine biraz da tereyağı ilave edeceğim, yaklaşık 2 kaşık kadar. Öncelikle sarımsaklarımı içerisine atıyorum. Bir güzel kavuruyorum. Her taraf mis gibi sarımsak koktu. Çok seviyorum gerçekten bu sosu. Üzerine de domatesi ilave ettim ve bir miktar tuz. Tuz miktarını tamamen size bırakıyorum. Ve domateslerimin rengi yetersiz geldi. Siz isterseniz böyle de devam edebilirsiniz. Ama ben yaklaşık 1,5-2 yemek kaşığı kadar da salça ilave ettim. Domates salçası iyicene bir kırmızı renk haline alsın istiyorum çünkü. Ve onu yaklaşık 10-15 dakika kadar kısık ateşte pişireceğim. Güzel bir kıvam elde edene kadar. Şimdi gelelim hamurumuzu açmaya. Ben masamın üstünde açıyorum hamurumu. Gördüğünüz gibi biraz yağladım sadece. Zaten hamurumun tabanında da yağ vardı. Onu da yeterli olacaktır. Aslında pizza boyu kadar açtım. Çok kalın ben sevmiyorum. Kenarlarını da gördüğünüz gibi elimle hemen küçücük kıvırdım. Bence harika bir domates sosu oldu. Onu da tabanına yaydım ve üzerine kaşarlarımı ilave ediyorum. Şimdi farklı çeşit peynirleriniz varsa onları da kullanabilirsiniz. Ama kaşar mutlaka olacak tabii, pizzanın olmazsa olmazıdır yine. Üzerine sucuk ilave ettim ve zeytin. Siz malzemeyi istediğiniz kadar arttırabilirsiniz. Tamamen sizin damak zevkinize bırakıyorum. Hepinize afiyet olsun. Daha fazla güzel tarif için lütfen kanalıma abone olmayı da unutmayalım. Hoşça kalın.